Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Trend olan bir buket battaniye anlatımı da benden geldi. Takipçilerim, abonelerim benden anlatmamı istemişlerdi. Ben de onları kırmayıp anlatmaya karar verdim. İyi ki de ördüm diyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim. Battaniyemi arkadaşlar anti peeling ip kullanarak ördüm. 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan ip kullandım. Kar topu Baby One. Özellikle anti peeling ip tercih ettim. Tüylenme yapmasın diye. Elimde Nako Elite Baby vardı. Yapraklarını ve çiçeklerinde Nako Elite Baby ile ördüm. Yine 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling ip kullandım. Battaniyenin kendisinde anti peeling ip kullanıyorsanız çiçeklerin de anti peeling ip kullanın arkadaşlar. Farklılık olmasın. Marka fark edebilir fakat anti peeling ip kullanmaya özen gösterin. Dediğim gibi özellikle tüylenme yapmayan ipleri tercih ettim ki tüylenmesin diye arkadaşlar. O kadar emek veriyoruz, rahatlıkla kullanalım diye anti peeling ip tercih ettim. Krem rengini tercih ettim. Kodu K019. Tuhafiyelerde istediğiniz renklerde ip bulabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz renklerle örebilirsiniz. Ben tek renkle örmeyi tercih ettim. Sizler isterseniz iki, isterseniz de birbiriyle uyumlu 3 renk tercih edebilirsiniz. 3,5 milim tığ kullanarak ördüm. Battaniyemi şöyle açarak da göstereyim. Battaniyemde krem rengi ipimden 3 yumak kullandım. Yeşil rengimden de bir yumağa yakın kullandım. Yine aynı şekilde pembe rengimden de bir yumağa yakın kullandım. Sizler daha büyük örmek isterseniz daha fazla ip de kullanabilirsiniz. Krem rengi ipinden 4 ya da 5 ip kullanarak büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Büyük isterseniz büyük, daha küçük isterseniz de daha küçük örebilirsiniz. Ben krem rengi ipimden tam 3 tane ip kullandım. Ölçüsünü de vereyim. Tam ortasından 40-42 santim çiçekleriyle birlikte. Dediğim gibi büyük isterseniz de büyük örebilirsiniz. Toplam ölçüsü de arkadaşlar 84 santime denk geliyor. Mutlaka sizler de örün, gerçekten çok güzel görüntü olarak evinizde aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz de atkı olarak bile kullanabilirsiniz görüntü olarak. Çok güzel. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Paylaşacağım model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi battaniyemizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Battaniyem için bu renkleri kullanacağım arkadaşlar. Battaniyemizin ana rengi için krem rengini tercih ediyorum. Açık krem. Kar topu Baby One 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip arkadaşlar. Ben özellikle anti peeling ipleri tercih ettim. Tüylenme olmasın diye arkadaşlar. Battaniye çünkü sürekli kullanılan bir şey olduğu için tüylenme olmasın diye özellikle anti peeling ip tercih ettim. 100 gramı 250 metre uzunluğunda. Renk kodu K19. Battaniyemizin ana rengi için açık krem rengini tercih ettim. Yapraklar için bu renk yeşili kullanacağım. Bu rengim
Nako Elite Baby arkadaşlar. Bu rengimde Nako Elite Baby, çiçekleri için pembe rengini, yaprakları için de yeşil rengini kullanmış olacağım. Ana renk için toplamda 3 yumak kullanacağım. İsterseniz büyük yapmak isterseniz de 4 ya da 5 yumak da kullanabilirsiniz. Büyüklüğü tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi battaniyemizin yapımına başlayabiliriz. Battaniyemi ben daha önce örüp hazırladım. Tekrar hem göstererek size anlatım yapacağım. Bu şekilde daha anlaşılır oluyor arkadaşlar. Battaniyemizin ortasından başlayıp örüyoruz. Battaniyemi örerken 3,5 milim tığ kullanacağım. Sizler de elinize göre 3,5 ya da 4 numaralı tığlar tercih edebilirsiniz. Şimdi orta kısmından sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şu şekilde ipimizi alıp orta parmağıma doluyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle üst kısımdan çevirip doladım. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Bunu sayıyorum. Bir trabzan kabul edip ikinci trabzanımızı dolama yaparak yapıyoruz. 1 2 2 kere de çıkıyorum. Dolama yaptım. Halkamın içine batıp çıkardım. İkili olarak alıyorum 1. Tekrar ikili olarak alıyorum 2. Toplamda çekmiş olduğumuz zincirle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. İlk zincirimizi sayıyoruz. Tekrar dolama yaptım. İkili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Halkamızın içerisine toplamda 12 tane trabzan yapmamız gerekiyor. Dolama yapıp 1 2 kere de çıkıyoruz. Yani ikili trabzan yapmış oluyoruz. Buradaki ipi çekerek halkamızı sıkıştırıyoruz. Dolama yapıp 2 kere de çıkıyorum arkadaşlar. Çok kolay, zaten daha önce mutlaka örmüşsünüzdür. Tığ işi bilenler gayet rahat bir şekilde örebilirler. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 tane daha trabzan yapalım. 11 12. 12 trabzan yaptıktan sonra ipimizi çekerek halkamızı sıkıştıralım. İlk başta çekmiş olduğumuz zincir trabzanımızın tepesine batıyorum. Tepesine battım. Şu şekilde birleştiriyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 dolama yaptım. Hemen yanındaki, daha doğrusu arkadaşlar hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Bu sırada her trabzana 2 kez batacağız. Toplamda 24 tane trabzanımız olacak. İlk sırada 12 trabzan yapmıştık halkamızın içerisine. Bu sırada, yani ikinci sıramızda her trabzanın içine 2 kere batarak 24 tane trabzanımız olacak. Şimdi aynı boşluğun içerisine tekrar batıp bir trabzan daha yapıyorum. Fakat her iki trabzanda bir zincir çekmemiz gerekiyor. Bir zincir çekiyorum. Yandaki trabzanın tepesine girip buraya bir trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 2. İkili olarak devam edeceğiz. Her iki trabzanda bir zincir çekiyorum. Şimdi bir zincir çektim. Hemen yandaki trabzanın tepesine geçiyorum. 2 kez ikili trabzan yapıp bir zincir çekiyorum. Yandaki trabzanın tepesine geçtim. 2 kez battım, ikili trabzan yaptım, bir zincir çekiyorum. Dolamamı yaptım. Yandaki trabzana geçtim. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yaptım, bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geçip tekrar ikili trabzan yaptım. Her iki trabzanda bir zincir çekiyorum.
Anlaşılmayan yer olursa arkadaşlar yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamdan DM kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Bir zincir çektim. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 kere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 trabzanımız oldu. İkişerli halinde bir zincir çekip yandaki zincir olarak örmüş olduğumuz trabzanın tepesine batıp şu şekilde birleştiriyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu sırada ilk trabzanımızın üzerine bir tane, ikinci trabzana ikişer batarak artırma yapıyoruz. İkinci trabzanıma geçtim. Bir trabzan yaptım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Yine aynı şekilde bu defa üçlü olarak devam edecek. Aralarda yine bir zincir çekeceğiz. Dolama yaptım. İlk trabzanın tepesine bir trabzan yaptım. İkinci trabzana geçtim. İkinci trabzanın tepesine 2 kez batıyorum. Yani 1, 2, 3 tane trabzanımız oldu. Bir zincir çektim. İlk trabzanın üzerine yine bir trabzan yaptım. İkinci trabzanımıza geçiyoruz. İkinci trabzanın üzerine aynı boşluğa 2 kez trabzan yaparak 3 trabzana tamamlayıp aralara birer zincir çekerek devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Bir kez daha göstereyim. Birinci trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Dolamamı yaptım. İkinci trabzanın üzerine geçiyorum. İkinci trabzanın üzerine aynı boşluğa 2 kez batarak sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Bu şekilde artırma yapıyoruz. Halkamız büyürken artırmamızı yapıyoruz. Şu şekilde ikinci sırada ikişerli olarak devam etmiştik. Şimdi üçüncü sıradayız. Üçerli olarak devam ediyoruz. İkinci trabzanımız üzerine 2 kez batarak artırmamızı yapıyoruz. Aralarda da bir zincir çekiyoruz. Gerçekten çok basit ilerleyen bir model. Ben çok keyifli ördüm arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz ve yorum yaparsınız. İlk trabzanın tepesine bir trabzan yaptım. İkinci trabzanıma geçtim. Aynı boşluğun içerisine 2 kere batarak 3 kez trabzan yapmış olduk. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi 3. sıramızı göstermiş olduğum gibi tamamlayıp gelelim. 3. sıramızı göstermiş olduğum gibi tamamladım. 1, 2, 3. Şimdi 4. sıraya geçiyorum. 3 zincir çektim. Dolama yaptım. İkinci boşluğun içerisine batıyorum. Bir trabzan yaptım. Üçüncü trabzanımızın üzerine geçiyoruz. Üçüncü trabzanımı yaptım. Bu defa 2 kez batıyoruz. Her zaman aynı şekilde artırmayı yapıyoruz arkadaşlar. En son trabzanımızın içine 2 kez batarak artırmaları yapıyoruz. Bir zincir çektim. İlk trabzanımı yaptım. İkinci trabzanı yapıyorum. Üçüncü trabzanın içerisine 2 kez yaparak artırma yapıyoruz. Bu defa 4. sırada 4 trabzanımız oldu. 4 trabzanda bir aralara bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim. Birinci trabzanımı yapıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptıktan sonra aynı boşluğa tekrar batıp 4. trabzanımı yapıyorum. 4 trabzanda bir zincir çekerek yandaki trabzana geçiyorum.
Dördüncü sıramızı da bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Her sırada artırma işlemi aynı arkadaşlar. Diğer sıraya geçtiğimizde de aynı şekilde 1 2 3 trabzan yapıp dördüncü trabzana 2 kez batarak 5. sıramızda da 5 tane trabzan yapmış olacağız. Her 5 trabzanda bir aralara bir zincir çekmiş olacağız. Şu şekilde göstereyim daha iyi anlaşılması için. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 tekrar aynı boşluğa battım. 5. trabzanım yapmış oldum. 6. sıraya geçiyoruz. 6. sırada 1 2 3 4 5 trabzan yaptıktan sonra aynı boşluğun içerisine tekrar batarak buralarda artırma yapıyoruz. Her zaman şu şekilde sıralı olarak göstereyim arkadaşlar. Her zaman sıra sonundaki trabzanın tepesine 2 kez batıyoruz. Her dilimde aynı şekilde arkadaşlar, şu şekilde. Toplamda 12 dilimimiz var. Şuradan sayarak göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dilimimiz var arkadaşlar. Her dilimde aynı işlemi yaparak artırmamızı yapıyoruz. En son trabzanın tepesine ikişer batarak örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. İstediğimiz büyüklüğe gelene kadar örebiliriz. Ben 3. ipimi örüyorum. Şu anda 3. ipi ördükten sonra yaprak yapımına ve çiçek yapımına geçeceğim. Sizler daha büyük yapmak isterseniz bir ip fazla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ölçü tamamen size kalmış. Ben bittikten sonra benim ölçülerimi de santim olarak vereceğim. Şimdi ipimi bitirene kadar öreceğim arkadaşlar. Battaniyemin ana kısmını tamamlayıp geliyorum. Battaniyemi örüp tamamladım. 3. yumağımı ördüm arkadaşlar. Şu şekilde bir dilimde kaç trabzanımız var sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 trabzan var bir dilimimizde. Şu şekilde ölçüsünü de vereyim. Toplamda battaniyemizin genişliği 80 santim. Yarısının ölçüsü şu şekilde göstereyim. 40 santim, diğer yarısı da 40 santim, toplamda 80 santim. Dediğim gibi isterseniz büyük de örebilirsiniz, bir yumak daha kullanabilirsiniz. Şimdi yaprak yapımına geçeceğim. Yaprak yapımı için yeşil rengimi kullanacağım. Yine anti peeling ip kullanıyorum. Battaniyemizi anti peeling iple ördüyseniz yapraklarını ve çiçeklerini de anti peeling ip kullanarak örmeniz gerekiyor arkadaşlar, farklılık olmasın diye. Yine aynı şekilde 3,5 milim tığımla yaprak yapımına geçeceğim. Herhangi bir dilimin başlama kısmına şu şekilde ilk trabzanın tepesine batıp ipimi zincir çekerek sabitliyorum. Şu şekilde ipi aradan geçirip bir zincir daha geçiriyorum. Bir zincir daha çekip bu kısmı sabitledim. 2 3 zincir çekip alttaki trabzanların tepesinden sayıyorum. 1 2 3. trabzanın tepesine şu şekilde batıp buraya sık iğne yaparak sabitliyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir çekeceğim. 1 2 3. Alttan sayıyorum trabzanlarımızı. 1 2 trabzan geçip 3. trabzanı batıp buraya zincir çekerek
sabitliyorum. Yani sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 sayıp 3. trabzanın tepesine batıp buraya sık iğne yaparak sıkıştırıyorum. İlk sırayı bu şekilde örerek devam edeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekip 1 2 üçüncü boşluğa batıyorum. Alttan sayıyorum. 1 2 üçüncü boşluğa batıp sık iğne yaparak sıkıştırıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 üçüncü boşluğa batıp sıkıştırıyorum. 1 2 3 zincir çekip 1 2 üçüncü boşluğa batıp sıkıştırıyorum. Yaprak kısmının ilk sırasını bu şekilde örerek devam ediyoruz. Tam şu kısma kadar gelelim. Bu kısımda da nasıl yapıyorum göstereyim. Biraz ilerleyip geliyorum. Diğer dilime kadar ördüm. Şu şekilde tekrar 3 zincir çekiyorum. Çektikten sonra 1 2 diğer dilime geçiş noktasına batıyorum arkadaşlar. Burayı 3. olarak kabul ediyorum. Bu şekilde sayıyoruz. Burayı da bir ilmek olarak sayıyorum. 1 2 3 1 2 üçüncüye batıyoruz. Yine aralardaki bağlantı kısmını arkadaşlar, şu kısımları da yine bir ilmek sayarak 3. boşluğa batarak devam edelim. 3 zincir çekip 1 2 3. boşluğa batıp bu şekilde sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Şimdi battaniyemizin tamamını bu şekilde örüp gelelim. Battaniyemizin etrafını örerek ilk başlamış olduğum noktaya kadar geldim. En son yine 3 zincir çektim. İlk başlarken batmış olduğum noktaya batıyorum. Boşluğa battım. Şimdi boşlukların içerisine 2 tane sık iğne yapacağız. Buradaki sık iğnelerin tepesine de yine birer tane yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi boşlukları ikişer tane sık iğne yapalım. Hemen yandaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar boşluğa geçip boşluklara 2 tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Sık iğnenin tepesine yine aynı şekilde bir ilmek sık iğne yapıyorum. Boşluklara geçip boşlukların içerisine de 2 tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Sık iğnelerin tepesine yapıyoruz. Boşluklara ikişer. Tekrar buradaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Bu şekilde bir sıra daha örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde örerek devam edelim. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Battaniyemizin yapraklı kısmının ikinci sırasını tamamladım. İkinci sıraya başladığımız noktaya kadar geldim. Şimdi ilmek kaydırarak birleştirmeyi yapalım. Hemen yandaki sık iğnenin içerisine batıp şu şekilde ilmek kaydırma işlemini yapıyoruz. Şimdi yaprakların yapımına geçiyorum. Yaprakların yapımı için önce 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincirleri çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan çekelim. Hemen yandaki şu görmüş olduğumuz sık iğnenin altındaki trabzanın boşluğuna batıyoruz. Şu şekilde boşluk kısmından girip buraya sık iğne yaparak birleştiriyorum. Daha sonra çekmiş olduğumuz bu zincirin içerisine trabzan yaparak dolduracağım. Önce
Bir zincir çekiyorum. Döndükten sonra çekmiş olduğumuz 5 zinciri birleştirdikten sonra dönüyoruz. Daha rahat örebilmek için. Bir zincir çektim. Tığıma dolama yaptıktan sonra batıyorum. Buraya hepsini birlikte örerek yarım trabzan yapmış oluyorum. Şimdi dolama yaptım. İkili trabzan yapacağım. Doladım. 1, 2. 2 kere de çıktım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Doladım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Tekrar doluyorum. Dördüncü trabzanı yaptım. Tekrar doladım. Beşinci trabzanımı yaptım. Tekrar doluyorum. Boşluğun içerisine batıp yarım trabzan yapıp yaprak kısmını tamamlıyorum. Orta kısma 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. İlk başta ve sonda yarım trabzan yaparak yaprağımızı tamamlıyoruz. Hemen şu kısma batıyorum arkadaşlar. Başlamış olduğumuz ilmeğin yanındaki ilmeğe batarak bu kısmı birleştiriyorum. Birleştirdim. Şimdi tekrar 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Dediğim gibi ilmekleri çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan 5 tane zincirimi çektim. Bu defa hemen yanındaki şu sık iğnenin altındaki trabzanımızın, şöyle göstereyim. Buradaki sık iğnenin altındaki trabzanın boşluğuna batıyorum. Şu şekilde buraya çekmiş olduğum zinciri sıkıştırıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi buradaki çekmiş olduğumuz 5 zincirin içine dolduracağız. Dolama yaptım. Önce yarım trabzan yaparak üçünü birlikte çıkıyorum. Tekrar dolama yaptım. 5 kez ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez ikili trabzan yaptım, doladım. Şimdi yarım trabzan yapacağım. Hepsini birlikte çıkıyorum. Şimdi burayı ilk başlamış olduğumuz noktanın yandaki ilmeğin içerisine batarak sıkıştırıyorum. Şu şekilde sıkıştırmasını yaptım. Bu şekilde yaprak görünümü elde ettik arkadaşlar. Şimdi 2 trabzan 2 model ördükten sonra 3. modelin üzerine geçince aynı işlemi tekrar yapacağız. Yaprak görünümü şu şekilde yakından göstereyim. Sık iğne yaparak ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradaki sık iğnemize kadar 8 tane sık iğne yapmış olduk. Yani 1, 2, 3. modelimize kadar geldik. Tekrar 5 ilmek 5 zincir çekmem gerekiyor arkadaşlar. 5 zincir çektikten sonra yine aynı şekilde buradaki trabzanımızın hemen altındaki boşluğa girip şu şekilde çıkıyorum. Buraya çekmiş olduğumuz 5 zinciri sabitleyip dönüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dolama yaparak yarım trabzan yapıyorum. Şimdi 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yarım trabzan yapıp bu yaprağımızı şu şekilde tutup ilk başlamış olduğumuz noktanın
yanındaki boşluğa birleştiriyoruz. Şimdi ikinci yaprağımızı yapacağız. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektikten sonra buradaki modelimizin alt kısmına giriyoruz. Alt kısmındaki trabzanın tam şu kısmın hemen şuradaki boşluğa batıp yan taraftan çıkarak buraya çekmiş olduğumuz 5 zinciri sabitleyip bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde önce yarım trabzan yapacağım. Dolama yapıp bir tane yarım trabzan yaptıktan sonra 5 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 3 4 5. Bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine ilk başlamış olduğumuz noktanın yan tarafına batarak birleştiriyorum. Yapraklarımızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar, yaprak görünümü elde etmek için. Şimdi yine buradaki modelimize kadar örelim. Şu şekilde sayalım. 1 2 3. Üçüncü modele kadar sık iğne yaparak ilerleyelim. Yedi ve 8. 8. sık iğnemizi yapıp tekrar 5 ilmek 5 zincir çekiyorum. Pardon arkadaşlar. 5 zincirimi çektikten sonra aynı şekilde buradaki sık iğnenin altındaki trabzanın boşluğuna batıp yan taraftan çıkıp şu şekilde çekmiş olduğum 5 zinciri sabitleyip dönüyorum. Rahat örebilmek için dönüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Önce yarım trabzan, daha sonra 1 2 3 4 5 trabzan örüp tekrar yarım trabzan yapıyorum. Burada önce yapmış olduğumuz yaprağı ilk başlamış olduğumuz noktanın yanındaki kısma batıyorum. Boşluğa batıyorum arkadaşlar, sık iğnenin içerisine. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bu defa buradaki sık iğnenin hemen altındaki boşluğa batıyorum. Şöyle göstereyim. Buradaki sık iğnemizin hemen sık iğnenin altındaki trabzanın altındaki boşluğa batıp buraya çekmiş olduğumuz 5 zinciri sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı şekilde önce yarım trabzan, daha sonra çekmiş olduğumuz zincirin içerisine 5 trabzan yapıp üç, 4, 5. 5 trabzan yaptıktan sonra bir de yarım trabzan yapıp yine ilk başlamış olduğumuz noktanın yanındaki sık iğnenin içerisine girip birleştiriyorum. Yapraklarımızı şöyle yakından göstereyim. Yapraklar bu şekilde üst üste denk geliyor arkadaşlar. Bu şekilde yapraklarımızı yaparak devam edelim. Daha sonra çiçek yapımına geçip çiçeklerimizi tam şu kısımlardan birleştireceğiz. Şimdi battaniyemin etrafını örüp geliyorum.
Battaniyemizin yapraklı kısmını tamamladıktan sonra çiçek yapımına geçtim. Çiçeklerini ben tamamladım. Sadece bir tanesini yapmadım. Onu da size gösterirken yapacağım. Çiçeklerimi nasıl yapıyorum göstereyim. Yine 3,5 milim tığımızı kullanarak çiçeklerimizi yapacağız. Ben çiçeklerimde pembe rengi tercih ettim. Tek renk tercih ettim. Sizler isterseniz iki, isterseniz de birbiriyle uyumlu 3 renk bile tercih edebilirsiniz. Çiçeklerim için ipimi aldım. Şu şekilde önce bir zincir çekerek ipimi sabitledim. Daha sonra 15 zincir çekeceğim. Zincirlerimi gevşek çekeceğim. Biraz büyük çekelim. Çünkü içlerine üçer tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On beş zincirimi çektikten sonra dolamamı yaptım tığımın üzerine. 1, 2, 3. Geriye doğru 3 ilmek sayıp içerisine batıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Doladım. Yandaki zincirin içerisine geçiyorum. Aynı zincire 3 kez ikili trabzan yapıyorum. Üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra tekrar dolama yapıp yandaki zincire geçiyoruz. Yine 3 kez ikili trabzan yapıyoruz. Her zincirin içine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde kıvrılarak devam edecek. Yandaki zincire geçtim. Yandaki zincirin içerisine de yine 3 kez trabzan yaptım. Bütün zincirlerimizin içerisine bu şekilde doldurarak ilerleyelim. Şimdi ben bütün zincirlerime 3 kez ikili trabzan yapıp geliyorum. Bütün zincirlerimi tamamladım arkadaşlar. Görüntü olarak bu şekilde kıvrımlı trabzanları elde etmiş oluyoruz. Şu şekilde kıvırıyoruz. İlk başlamış olduğumuz kısımdan kıvırıyorum. İnce bir tığ aldım arkadaşlar daha rahat örebilmek için. En son 3 zincir çekip yine aynı boşluğun içerisine batıyorum. En son batmış olduğum boşluğun içerisine. Yani bu şekilde aşağıya inmiş. Uç kısımdan kıvırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Zaten kendisi de kıvrılıyor. Daha sonra buradaki ilmeği buradan çıkaracağım arkadaşlar. Tığla batarak aşağıya doğru ilerliyorum. Bütün yapraklarıma batıyorum arkadaşlar. Gül dağılmasın diye bütün yapraklara batarak iniyorum. İlmeği tam ortadan çıkardım. Tek bu defa alttan batıyorum. Yine herhangi bir yerden batalım. Bütün yapraklara batarak çıkalım. Buradaki ilmeğe battıktan sonra ilmeği arka tarafa geçirip bir zincir çekerek sabitliyorum. Daha sonra şu şekilde yine aralardan batıp bir kez daha sabitleyelim. Şimdi burada olan ipimi kesiyorum. Bu gülü şimdi battaniyemize birleştireceğim.
Tam şu kısma yaprağımızın üstüne birleştireceğim arkadaşlar. Birleştirme işlemini şu şekilde yapıyorum. İpi geçirdikten sonra gülümüzün altından herhangi bir yerden tığımızı geçirip zincir çekerek sabitliyoruz arkadaşlar. Diğer ipimizle de yine aynı şekilde bir ip daha oluyor arkadaşlar. Yine onunla da ipi biraz uzun bırakalım. Örerken daha rahat örebilmek için. Benim ipim biraz kısa kalmış. İlmeği geçirdikten sonra yine buraya da bir zincir çekerek sabitleyelim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bu ipleri gülümüzün iç kısmına gizliyorum. Şu şekilde, onu da göstereyim. Yaprakların arasından ipleri geçirip bir kez daha buraya sabitleyerek gizliyorum. Daha sonra uzun olan ipimi kesiyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi ipleri gizleyip geliyorum. İplerimi gizledim. Battaniyemizi de tamamlamış oldum arkadaşlar. Şu şekilde battaniyemi göstereyim. Gerçekten renk uyumu çok hoş oldu. Ben çok sevdim. Buket battaniyemizi tamamlamış oldum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.